I am from Turkey, Turkey. Oh, I know Turkey. What do you know about Turkey? Buraya çağırırlar böyle kapıdan sizi. Yukarıda işte show mov yaparlar. 1950'lerde önceleri fuhuş bölgesi olarak adlandırılan yer. Where are you from? I'm from Turkey, Türkiye. Oh, eyvallah Sergen abi. Eyvallah Sergen Sezen? abi. Japonya karışık, karmaşık bir yer. Özellikle Tokyo bayağı karışık bir yer. Ya şu restorana bakar mısınız? Küçücük, herkes belli bir düzende yaşıyor. Ha, Türk ice cream. Bak. Abi bak, Maraş dondurmasının ününe bak ya. Gençlerin hepsi neredeyse agnostik ya da ateist durumda. Ben de tam YouTube'a çekiyordum. İyiyim ben de. Sezer Yılmaz. Merhabalar. Çok teşekkür. Sizlerin isim ne? Sokakta ilk kez sigara içen insanlar görüyorum ya. Normalde yasak. İndirme 410 megabit, upload 340 megabit. Masaüstü bilgisayarlara bak. Ulan ne kadar ucuzdur ha şimdi buralar. İşte o en eski tapınağımızın içindeyiz şu anda. Şurada bak, anime giymiş bir tane daha kız var. Bakın, güneşten korunmak için şemsiyelerle dolaşıyorlar. Deprem hattındayız. Biz direkt depremin üstünde olan bir ülkeyiz diyorlar. Şuna bak, kimse kitap okumuyor, yalan. Herkes telefonla oynuyor. Asosyal gibi herkes. Günaydın dostlar. Yepyeni bir günden hepinize selamlar. Yine neredeyiz? Akihabara kısmındayız. Burası biraz daha insanların anime sokağı diye adlandırdığı bir yerde kalıyorum ben, hatırlarsınız önceki bölümlerde. Şimdi sabah erken saatlerde uyandım çünkü Japonya'yı erken saatlerde de görmek istiyorum. 2 gün önce uçakla geldiğim için geçen gün çok uyumuştum. Bugün biraz daha böyle kendimdeyim. Yine az uyudum ama olsun. Az uyku iyidir. Zinde tutar. Bayağı işlerim biriktiği için ben bir kahve dükkanına gitmek istiyorum. Şimdi videoya geçmeden önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir tane yorum, bir tane beğeni, bir de bildirimleri açarsanız diğer gelecek videoları da takip edebilirsiniz. Bazılarınız soruyor, ya kardeşim sen bu kadar nasıl gezebiliyorsun işini? Arkadaşlar benim işim gezmek. Ben ürettikçe para kazanıyorum. Nasıl oluyor? YouTube para ödüyor ya da sponsorlar tarafından para alabiliyoruz. Ayrıca ben bu işe YouTube'la başlamadım. The Caesar Collections kendi markam. Şu an üstümde giydiğim yeşil Siente El Memento yazıyor. Ne demek? Anı yaşa demek. Altımda keza aynı şekilde şortumuz, çorabımız, keza aynı şekilde yeni üretimlerimiz The Caesar. Bununla beraber beni de gezdirin. Gezi kartları satıyoruz. Dünyanın her yerine gidebilirsiniz. O alacağınız kartlarla beraber örneğin Rodos'a gideceksiniz. Zaman ve nakit kazancı sağlarsınız. Yani gün gün planladık size ne yapmanız gerektiğini. Aynı zamanda mesela kredi kartı kullanımları ile ilgili çok güzel içeride bilgiler var. Videolar var, yazılar var. Deniz'le beraber karşılıklı soru cevaplarımız var. Hepsini izlerseniz öğrenebilirsiniz. İkinci ticaretim bu. Üçüncü ticaretim veyahut yurt dışı dil eğitim danışmanlığı. İnanılmaz şekilde eskisi kadar aktif değilim orada. Ekibim var, ekibim çalışıyor ve Malta ve Dubai'ye gönderiyoruz. Eskiden tüm dünyaya açıktı fakat vizeler çok zorlaştı. O yüzden biraz yavaşlattık işleri. Ama Malta ve Dubai'ye gitmek istiyorsanız da hepsini açıklamada bıraktım. Ne iş yaptığımı da oradan görebilirsiniz. Şimdi yollara tekrardan dönelim. Akihabara hareketli yani şu saatlerde. Ben bir kahve dükkanı buldum. Çok güzel. 4.7 mi 4.9 oranında bir tane puanı var. 900 tane de yorumu var. Hadi gelin oraya götüreyim sizi. Outfitim harbiden güzel olmuş yalnız. Saçlarım uzadı, eskisi kadar yakışıklı değilim ama zihnimde bir şey var, onu yapmam lazım. Kilo verip saçlarımı uzatıp toplamak istiyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda, ilerleyen bölümlerde bunlara da şahitlik edersiniz. Gün be gün her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Umarım yararlı videolar oluyordur. Çünkü Japonya karışık, karmaşık bir yer. Özellikle Tokyo bayağı karışık bir yer. O yüzden hem rehber niteliğinde hem de eğlenceli günlük vloglar yapmış oluyoruz. Şimdi bu sokak benim kaldığım yer. Anime ve ucuz elektronik eşyaların satıldığı yer olarak diye geçiyor. Çoğu insan buraya uğramıyor Japonya'ya geldiğinde. Gelin arkadaşlar, burada sokaklarda dün kızları gördünüz. Sürekli ellerinde bir şeyler var. Sizleri kahve içmeye davet ediyorlar vesaire. Öyle kötü sexual bir şeyleri yok. İçeride anime kafeler falan oluyor. Böyle eğleniyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlar. Garip garip şeyler yapıyorlar ama denenebilir. Ya diyorlardı da inanmıyordum. Her 25 metrede bir tane otomat görebilirsin diyorlardı. Hakikaten de öyle. 5 milyondan fazla otomat var ki bir şeyler alıp içebilirsiniz, yiyebilirsiniz falan. Yani otomat cennet. Daha büyüğü yok. Her 25 metrede bir diyor. Yani sağda solda her yerde görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir şey bu. Delilik. Evet, dediğim yere geldik arkadaşlar. Mesela latte diyor. Yulaf sütüyle 900 euroya 900 yene çıkıyor diyor. Böyle küçük bir yer. İsterseniz oturup çalışabilirsiniz. Hello, good morning. Are you having for here or to go?
No, here. Here. Şimdi buradan sipariş vereceksiniz arkadaşlar. Ona göre çıkacak. Güzel kahve kokuyor içerisi. Cielo diye bir coffee shop'a gelmiştim ya. Buranın internet hızı çok güzel. Şöyle göstereceğim birazdan. Upload hızını da göstereyim. Benim için çok önemli. YouTuber olmak istiyorsanız en önemli ölçüt internet hızı sağlam yerleri bulabilmek. Çünkü editör Koray kardeşime gönderirken videoları çok zorlandığım yerler oluyor. Çok yavaş internet. Mesela otelin interneti çok yavaş. Hiç memnun değilim. İndirme 410 megabit, upload 340 megabit. Yani bu demek oluyor ki ben bir dosyayı çok hızlı şekilde gönderebilirim. Mesela 50 GB'lık dosyayı 40 dakikada, 50 dakikada göndermiş olabilirim. Çok iyi benim için. Şimdi sizlerin izlemiş olduğu videoların aslında bir süreci de bu. Şimdi kahve de gelsin bir tadalım. Kahveye 6.42 euro verdim. Biraz pahalı. Kahvemiz geldi. Çok sıcak yaptığını söyledi ve şekli çok güzel gerçekten. Bayağı aromalı bir kahveyle beraber. Kahvenin hatta aroması da burada. Etiyopya Anaerobic Natural Cranberry Darjeeling Rumlu. Farklı aroması var. Lezzetli ama. Bayağı iyi. Bu iki kız kardeş herhalde burayı işletiyor. Geldiğinizde Cielo unutmayın. Gelirsiniz. Sevdim ben bu insanları. Bayağı kibarlar. Zaten hepsi kibar. Çok iyi insanlar. Kahvemi içtim, içleri toparladım. Şimdi Akibara'da dünyanın en büyük elektronik dükkanlarından biri var. 9 katlı. Yodobashi Akiba diye geçiyor. Bunu da Burak Durgun kardeşimin kanalına gördüm. Çok teşekkür ederim ona da. Çok güzel rehberler hazırlıyor. Onu da mutlaka takip edin YouTube'da. Müthiş geziyor kardeşim. Tebrik ederim. Şimdi gideceğim Yodobashi'ye. Bir oradan hard diskle, çünkü artık gigabaytlar yetmiyor arkadaşlar. Sürekli bir şeyler oluyor. Hard diskle ekstradan bir tane de şey almak istiyorum. Telefonda şarj etmelik hızlı şarj. Yani bu yanında taşınabilir olanlar var ya. İsmi aklıma gelmedi ya. Ondan alacağım işte. Bakalım biraz da fiyatları. Yani 37 milyon insanın yaşadığı bir şehir. İnanılmaz insanla dolu. Ve bir tane ses yok. Bakın güneşten korunmak için şemsiyelerle dolaşıyorlar. Yani nasıl bir şey yaptınız? Nasıl bu kadar sessizsiniz? Yodobashi Akiba. Burası arkadaşlar. Gelin karşıya geçelim. Hiç kimse sesli, gürültülü konuşmuyor. Kimse bağırmıyor. Kimse korna çalmıyor. Yaşadıkları malum değil yani. Hani yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı anlamadım ya. Bir tane teyze bağırarak konuştu sonunda. Çok sessiz ya. İnanılmaz. Yodobashi Akiba. Hadi gelin içeriye inceleyelim. Buradan mı giriş acaba? Binanın adı burada. Giriş şu. Ya şu restorana bakar mısınız? Küçücük, herkes belli bir düzende yaşıyor. İnanılmaz. Yemekler burada var. Mesela pilav üstü domuz varmış. Curry with sauce, boiled egg. Hiç bize güzel bir şey yok ya. Çok sost. Buradan galiba giriş. Evet, giriş buradan arkadaşlar. Hadi girelim bakalım. Direkt kamerayla girmeyeyim de sonra yasak diyorlar. İçeride çekerim. Buradan kat kat bilgiler veriliyor mesela. Birincisi PC, mobile phone, Mac diyor. İkincisinde software, üçüncüsünde kameralar, dördüncüsünde ses, görüntü, beşincisinde ev aletleri, altıncısında oyunlar, 7, 8, 9 diye gidiyor. Biz 1'e gireceğiz. 1'de bizim olaylar. Hadi bakalım. Nasıl bir dünyanın içine girdik. Her şey var şu anda burada. Yok yani o kadar. İnanılmaz. Şuna baksanıza. Mesela iPhone almak istiyorsunuz. 16 Pro Max. Bendeki şu anda burada 299 yen. Yani 82.000 TL iPhone 16 Pro Max 1 TB arkadaşlar. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Bakmıyorum da. Kıyaslama da yapmıyorum. Sadece göstermek istedim. Hani Japonya'ya gelirseniz almak ister misiniz diye bilginize. Şimdi ben hard disk almaya gidiyorum. Hard disk ve aynı zamanda power bank. En hızlısını verin bana dedim. İkinci kata çık o zaman dedi. İkinci kattaymış. İkinci katta böyle şeyler var. Evet. Oğlum deniz derya lan. Nasıl bir yer? Bak gözlükler falan var. Klavyeler var. İnsan burada kafayı yer ya. Her şeyi alır. Elektronikten nefret ediyorum. Sadece işim olduğunda giriyorum alıyorum. Yoksa var ya insanı böyle bir şeye sürüklüyor. Almayacak adamı bile aldırtıyor ya. Pillere bak. Masaüstü bilgisayarlara bak. Ulan ne kadar ucuzdur ha şimdi buralar. Hard disk. Powerbank'i buldum. Buradan alalım. Bu arada Japonya'da prizler de bu şekilde, haberiniz olsun. Geldiğinizde böyle bir şeyle gelin. Dönüştürücü alın ya da. Abi insan bir şey almayacaksa bile burada dolaşırsa yemin ediyorum
ediyorum alır ya. Ben bir tane hard disk, bir tane de şey aldım hızlı şarj etmek için. Toplamda ikisi 40 bin yen falan tutacak. Ne kadar tutacağını ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Yaklaşık 10 bin, 12 bin civarı falan tutacak diye tahmin ediyorum. Bu çünkü 3500 lira. Bu elimdeki de bir 6 bin lira falan diye biliyorum. Görelim, hesaplayalım. Alırken kutular boş oluyor. Kasaya getiriyorsunuz, okutuyorsunuz. Kasada o kendi ürünleri bulup getiriyor. Enteresan bir sistem. Japonya'nın en güzel özelliklerinden biri de eğer yanınızda pasaportunuz varsa tax free'yi uçağa daha binmeden direkt dükkanlarda yapabilirsiniz ya da havaalanına gitmeden. Çok büyük bir şans. Pasaportum yanımda değildi. Kredi kartımda iptal verdi. Alamadım. O yüzden numara aldım. Şimdi eve gideceğim. Kredi kartımı alıp pasaportumu alıp daha uygun fiyatlı alacağım onları. 4000, 41 bin tuttu. 4000 mesela şu anda 25 euro civarında tax free'yi otomatik olarak buradan almış olacağım. Çok iyi bir şey. Tebrikler. Kredi kartımı iptal ettiler. O ayrı. Kötü oldu ya. Neyse onu açtırırım ben. Dostlar aldım. 218 euro tuttu toplam. Pasaporttan da 4000 oradan kar ettim. Gidip geldim. 8 dakika yürüdüm. 8 dakikada geri geldim. Terin suyun içinde kaldım. Şu an 34-35 derecelerde. Hissedileni söylemiyorum bile. O derece. Fena. Neyse. Şimdiki yerimiz çok özel bir yere götüreceğim. 3 tane tren istasyonunun böyle birleştiği bir nokta var. Oraya götüreceğim sizi. Daha sonrasında tapınağa gideceğiz. Tapınaktan sonra Shinjuku'ya gideceğiz. Akşam da benim Çinli arkadaşımla buluşacağız. Hatta Japon bir arkadaşım daha var. Malta'dan öğrenci. O da yazdı. Belki onunla da buluşuruz. Bakalım. Bak, Tokyo'ya geldiğinizde Pasmo diye bir kart var. Bundan alabilirsiniz. Eğer sürekli bilet almaktan bıktıysanız. İçine de 2000 yükledim arkadaşlar. 500 de depozit kesiyor. Haberiniz olsun. Şöyle makineden geldiğinizde buradan International'ı seçip, buradan English'i seçip, buradan Pasmo alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Buradan da Recharge falan alabiliyorsun. Tekrardan para da yükleyebiliyorsunuz. Bilginize. Bak burası da direkt Pasmo'nun kendisi zaten. Şimdi ben buna trene bineceğim. Ben bu arada başka bir tren istasyonuna geldim. Tsubasa Kata diye mi öyle bir şey geçiyor. Buradan direkt benim gideceğim yere gidiyor. Bunlar biraz daha farklıymış bu trenler. Şimdi ben bunu nereye okutacağım? Şuradan deneyeyim bir şansımı. Vallahi okudu. Kart balans 1500. Şimdi okudu. Giderken, çıkarken tekrardan okutacağız onu. Ona göre geri iade verecek ya da alacak içinden parayı. Şimdi Fort Tsubasaka. Ben neredeyim? Akibara'dayım. Gideceği yer neresi bizimkinin? Asakusa'ya gideceğiz. Asakusa'ya gitmek için de yine buradan gözüküyor zaten. Bakın haritadan da göstereceğim. Şimdi diyor ki burada Asakusa'ya bindin diyor. Nerede ineceksin diyor. Asakusa'da ineceksin diyor. Pardon. Akibara'dayız. Moriya'ya bineceğiz. Asakusa'da ineceğiz. Kafalar yandı. Neyse binelim gidelim bakalım. Buradan gösteriyor ama doğru yerdeyiz. Bu tarafa doğru. Tamam. Hadi bakalım. Şans bizimle olsun. Japonya'da diğer bir kuralsa herkes solda bekler. Hızlı yürümek isteyenler sağdan gider. Bizde tam tersi oluyor. Şimdi 2 durak gideceğiz. Akibara'dan bindik. Asakusa'ya gideceğiz. Buranın en büyük tapınaklarından birine. Şöyle bir trenimiz var arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Bu arkadaşlar da Filipinlilermiş, Amerikalılarmış. Çok iyi insanlar. Onlar da bana yardımcı oldular sağ olsunlar. Böyle. Bak kart çok güzel. Direkt okutuyorsun. 210'u çekti mesela. 1500 bakiye vardı. 1290 kaldı direkt. Hiç biletle falan uğraşmayın. Siz gelir gelmez bundan alın. Ben dün biraz amelelik yaptım kendimce. Ama olsun onu da tadı ayrı oldu. Öğrenmiş oldum, öğretmiş oldum sizlere. Elimden geldiğince deneyimlediklerimi aktarmaya çalışıyorum ama bir yere kadar olabiliyor bazen. Kusura bakmayın. Evet gidelim. Şimdi buranın en kutsal, en eski tapınağına gidiyoruz. Senseji tapınağı arkadaşlar. İnanılmaz bilgiler var içeride. Sabırsızlanıyorum çünkü hep tapınakları görünce filmlerde böyle etkilenirdim. Şimdi canlısını göreceğiz ve en eski, en kutsal olanına gidiyoruz. Hadi bakalım. Senseji dedim ama Sensoji deniyor arkadaşlar. Sensoji tapınağına gidiyoruz. Şimdi ama tapınağa gitmeden önce ben daha kahvaltı yapmadım. Buranın geleneksel yemeklerinden ramen yemeye gidiyorum. Burada helal yapan yer de buldum. Oraya gideceğim arkadaşlar. Kimileri için bu çok önemli, kimileri için hiç önemli değil. Benim için şu anda çok önemli kalmıyor çünkü ben et yemiyorum. Etsel bir şeyim yok artık ama yine de helal iyidir abi. Temizdir. Gidelim oradan yiyelim. Tren istasyonuna verdiniz arkanızı, sola döndünüz. Yaklaşık 4 dakika yürüme mesafesinde bu yer. Adını da gidince söylemiş olayım. En azından not olarak kaydedin. Şu düzene, şu asfaltın güzelliğine baksanıza ya. İnsan deliriyor ya. Bu kadar büyük bir şehirde başarmaları mucize. Eğitim abi işte eğitim. Toplumsal olarak disipline edilmiş bir eğitim sistemi var. Anlatacağım. Evet zaten kocaman helal food da yazmışlar arkadaşlar. Şurası yani nasıl okunuyor bu şimdi? İsim söyleyemedik. Sankyu. Sankyu diye bir yer. Gelin girelim içeri. Free Wi-Fi de var. Pushladık.
Kapı açıldı. Kapıdan içeri böyle bir yerde yiyebiliyorsunuz. Böyle bir yerde de oturabilirsiniz. Bir soralım. Evet, tamamen helal chicken beef ramen karışık var. Normali 1850, acılısı 1950. Sadece beef var 1650, 1550. Sadece tavuklu olan var 1350, 1450. Sıkıntı şu, ben ne tavuk ne et yiyorum. Nasıl başaracağız? Yani desem ki kardeşim bana boş yap. Bana içine yumurta koy diyeyim bari ya. Aynen yumurta koyayım. Vallahi hiç şey de yok ya. Oğlum şurada yok mu acaba hiç? Vallahi yok ya. Ne yiyeceğiz? Bana sadece makarna yap diyeceğim ya. Yumurtalı, soslu. Yapacak bir şey yok. Şimdi biraz üçkağıtçılık olacak ama bunun içindeki zaten su da kemik suyundan yapılıyor. Bu seferlik yapacak bir şey yok dedim. Deneyeceğiz artık. Denemeye geldik. Kobe etini de deneyeceğim. Anlık üçkağıtçılıklar yapacağız. Balık yemiyoruz madem. Öyle. Şimdi geldi. Şöyle bir kaşığımız var. Kaşıkla çorbasından içebiliyorsunuz. Tadı bayağı iyi. Oha çok güzel. Bunu böyle içebiliyorsunuz. Stick veriyorlar. Şöyle stickle de bir karıştıralım biraz. Şöyle noodle'ından alabiliyorsunuz. Çok sıcak şu anda. Bir tane de yumurta var böyle pişmiş 2 tane. Yani bir parçayı yarıya bölüyorlar. Çok lezzetli. Bayağı beğendim. Böyle bazılarınız ön yargılı olabilir. Oğlum yenir mi lan falan diyebilirsiniz. Ama vallahi de billahi de hele et seviyorsanız etli ve tavuklu söylerseniz çok çok güzel olur. Hani şu yumurtaya şey diyebiliriz. Ulan ne işi var çorbanın içinde yumurtanın falan. O bile çok lezzetli. Vallahi bak. Şöyle alıyorsun. Görüntü hiç hoş olmadı ya. Kusura bakmayın. Şöyle. Oh çorbası çok güzel. İnsanın içini ısıtıyor. İlk öğünüm bu bir de ha. Başka bir şey yemedim. İsterseniz ekstradan ekstra alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Can I get extra eggs? Extra egg? Yeah. Okay. Madem et yemiyoruz, proteini yumurtadan alalım. Çünkü çok lezzetli. Şimdi ilk öğünü yedik. Yola doğru çıktık. Sensoji Tapınağı 5 dakika yürüme mesafesinde zaten. Bakın bu şekilde insanla insan aracı diyoruz biz buna. Tabi biraz daha Hindistan, Budapeşte'ye göre daha, Budapeşte diyorum, Bangladeş'e göre daha farklı olay. Fiyatlar tabi biraz daha fazla. Çok acayip ya. Film gibi lan. İşte o milattan sonra 645 yılında Japonya'nın en eski tapınağı olan Sensoji'nin girişi arkadaşlar. Şimdi bunlar neye inanıyorlar arkadaşlar? Bu ülkede farklı dinler var. Neler? Bunlar en eskileri yerli olarak kabul edilen Şintoizm. Daha sonra Budizm var. Diğer dinler çok fazla hakim değil. Hristiyanlık, Müslümanlık ya da Yahudilik gibi. Fakat bir de inanmayan kesim çok yüksek. Yani bunları aslında bir sınıflandırma yapacak olsak işte 100 kişiden hani tam rakam da veremezsin. Çünkü Google bilgilerine göre işte bazen %61'ne yazmış, bazen tam böyle bir veri yok aslında. Benim bildiğim kadarıyla şu anda çoğu yaşlı hariç gençlerin hepsi neredeyse agnostik ya da ateist durumda. Kimisi işte eski gelenekleri devam ettirebilmek için Şintoizm ve Budizmle ilgili inançları var. İşte o en eski tapınağımızın içindeyiz şu anda. En zaten bilinen kısımlardan bir tanesi bu. 2, 4, 5 tane. En altıda sayarsak 6 katmanlı. Şurada var ayrı bir katmanı. Burada var. Şurada dilek dileme kutuları falan var. Yani çok güzel. Kokusu da çok güzel buranın. Bak kız mesela şey giymiş. Bir şeyler giymiş. Fotoğraf çekiliyor tapınakla beraber. Ulan hani eskiden Jet Li'nin filmleri olurdu. Jet Li'nin filmlerinde tapınaklarda dövüşler olurdu. Şu an onun gibi bir şeyin içinde hissediyorum kendimi. Bunun bağlı olduğu mezhep Tendai Budizmi olarak geçiyor. Ancak günümüzde bağımsız bir Budist tapınağı olarak da geçmekte arkadaşlar. Şurada arkamda bir koku var ya. Bu kokuyu böyle üstüne sürersen zekan açılıyormuş. Anlık geldiler bana. Şurada bir tane de kutsal su var arkadaşlar. Bu suyla nasıl bizde mesedersin kafanı. Bunda da aynı şekilde işte suyu alıyorsun. Ellerini falan yıkıyorsun bu şekilde. Aslında serinlemek için çok güzel bir olay. Çünkü çok çok sıcak şu anda. Ejderha baş.
Çok güzel be. Burada girişler ücretsiz arkadaşlar tapınağa. Hiçbir türlü para ödemiyorsunuz. Tapınağın efsanesine göre milattan sonra 628 yılında iki balıkçı Hinokuma kardeşler Sumida nehrinde balık tutarken Kanon heykelini buluyorlar. Bölge reisi bu heykelin kutsal olduğuna inanıyor ve evi tapınağa çeviriyor. 645 yılında bugünkü tapınağın inşasına başlanıyor. Yani tapınak Japonya'daki en eski Budist yapısıdır. Şu anda en eski Budist yapısına bakıyorsunuz. Budizmle ilgili hatırlarsınız Tayland'da ondan sonra Sri Lanka'da fazlasıyla açıklamıştık. Budistler iyimserdirler. İşte bir kolun kopar olsun diğeri vardır der. Fakirlik yaşamamız gereken bir şeydir derler. Mutsuzluk olması gerekiyor der. O da doğanın bir kanunu der ve her şeyi kabullenir. Kabullenerek de aslında mutluluğu bulmanın yollarını arar. Zaten şurada da bak Buda şeyi var, görseli var. Bu da bir tane kralın oğlu aslında, bir prens. Çok zengin, halk da fakir. Diyor ki prens, biz diyor zengin de olsak diyor, paramız da olsa diyor, mutluluğu bir şekilde buluruz diyor. Önemli olan fakirlik değil diyor. Zengin de olsan, fakir de olsan acı da çekmen lazım, mutlu olman lazım. Tüm hisleri yaşayabilmen gerekiyor deniyor. Öyle bir olayı var. Yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış, her dinin kendine göre durumları var. Her şeyi onaylamak da doğru değil. Çünkü zihnimizi kullanabiliyoruz. Her şeyi yanlış demek de doğru değil. Bu dinler çok uzun yıllardır geliyor. Yani zaten bir insanı kontrol edebilmen için iki güç vardır. Biri para, biri de din. İkisini verdin mi olur. Bak burada insanlar geliyor, burada dilek diliyor. At bakayım. Nereye gitti şimdi para? Bu tapınağa bakmak gerekiyor şu anda. O yüzden atıyor insanlar. Bu şekilde buradan dilek dileyebiliyorsunuz. Öyle enteresan bir durum. Şimdi buraya para attı. 100 yen atıyor. 100 yenle oradan bir tane kutu alıyor. Çubuk alıyor. Buradan bu kutuyu çekiyor. Kağıt parçası çıkıyor içinden. Bizdeki sakız falımlar var ya. Bak mesela çekti bir tane. Bir tane aldı oradan. Herkesin ayrı bir dileği oluyor. Herkesin ayrı bir rakamı oluyor. Ama günün sonunda aynı kutuya da denk gelsek aynı kadere mi hakim olacağız? Aynı kağıdı çektiğimizi düşündüğünde. Neyse yorum yapmış. Burada da bir şeyler satılıyor. Mesela Word of Evil diyor. Healthy Longevity Muscle diyor. Farklı tanrıların herhalde görsellerini yapmışlar. Tapınak çok güzel. Serin de bayağı bu taraf. Ama dışarı çıkınca yanıyorsunuz. O yüzden lütfen sıcaklarda geldiğinizde özellikle yazın dikkat edin. Yanmayın. Ya milattan sonra 645 diyor. Tarihe bakar mısınız ya? İnanılmaz. Şimdi şöyle bir şey okudum. Tapınağın içinde omikuji, kader kağıdı çekilebilir. Az önce kızın çekti. Eğer kötü kader gelirse tapınaktaki özel demirlere bağlayarak kötü kaderin gitmesi sağlanıyor. Vay be. Tapınak her yıl 30 milyondan fazla insanın ziyaretini görüyor. Yani bak düşün, Japonya'ya 15 milyon turist gelirken tapınağa yerlisiyle beraber yılda 30 milyon insan geliyor. Çok ciddi bir rakam, 30 milyon. Şimdi ben yine burada yerli birileriyle konuşmak istiyorum. Hello, do you speak English? Yes. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Hong Kong. Hong Kong. Yesterday I had a friend. He was from Hong Kong as well. His name is Daniel, yeah. He was very good guy. Okay. Hong Kong people are very social, more than Japanese. Yeah. You are more friendly, you know? Yeah, I think. Yeah. So how is going life here? You're in travel? Yeah, travel alone. Alone? Yeah. Me too. Oh, really? Oh, yes. Yeah. What's your name? I'm Natalie. Natalie. Cesar. Nice to meet you, Natalie. So how long have you been here? I just will stay 4 days. And then? And then we'll go to Hong Kong. Hong go Kong. back home. I'm gonna go to the Kyoto tomorrow. Where? Kyoto. New Kyoto, another city in Japan. Oh, Yeah. okay. So what was the best thing in Japan? What did you like in Japan culture? I like the food. The food. Yes, the food is yummy. I think it's delicious. It's delicious, yeah. Yeah. I really like it. What was your favorite food? Sushi. Sushi. Yeah, and also the barbecue. The barbecue is good. Also the hot pot. What's the hot pot? Hot pot that means you can have you like the food put on the bowl and it's different flavors you can choose. Okay, cool. How old are you? You guess? Okay. Wait a second. You're 19. No. 20. 24. 24. Yes. Oh, you're good. Take a guess. My age. Your age? 28? 28? Yeah. No, I'm 33. 30. 33, yeah. 33. 33. Oh, it's Yeah, good. it's good. Yeah. Yeah. I am from Turkey. Oh, I know Turkey. What do you know about Turkey? I know this country. This country? I know this country. Istanbul, Oh, Istanbul. Cappadocia, Oh, yes, the balloon. I have heard We before. have like food, kebab. You never try, yeah? I never
never tried. You should try. You will love it. If you like the meat, the best. Okay. Yeah. Very nice to meet you, Natalie. You're welcome. Enjoy your travel. I have YouTube channel. If you want, you can follow. Yeah, you can watch yourself. Yeah, of course. Şimdi iki tane Tayvanlı arkadaşla tanıştım. So where do you live in Thailand? Taiwan. Taipei. Ah, Taipei. I'm gonna come there one day. Yeah, one day. Where are you from? I'm from Turkey, Türkiye. Oh, I very want to go to Turkey. You want to go? travel. Yeah, you should. You should come. So what are you doing here? Just travel? Travel, yes, just travel. How long have you been here? I've been here for 10 days. 10 days. She's for 4 days. Ah, okay, what are your names? What's your name? Oh, my name is Anyu. And you? My name is Ellie. Eddie. Ellie. My name is Cesar. Nice to meet you. Nice to meet you. Did you too. like Japan? Yes. Yeah. Like out of 10? 10. 10. 10. 8. 8. Why did you broke 2 points? Too hot. Too hot. Yeah, that's true. It's too hot. Yeah. So what was the best thing in Japan culture? The food. The food. Everyone say food. Yeah. Ramen. Ramen was perfect. Yeah. So what do you do normally? What do you for living? We are students. Students. College students. How old are you? We are 21 years. 21. I'm 33. Oh, Yeah. Nice to meet you. nice to meet Take you care of too. yourself. Okay. You say arigato gozaimasu or you say different things in Taiwan? I'd say arigatou gozaimasu. Huh? Taiwan. Taiwan, what do you say in thank you? For Xie thank- xie. Şişe. Xie xie. Şişe. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Yıllar önce yapılan tapınağa 30 milyon insan geliyor ve buraya da bir tane market kurmuşlar. 30 metre büyüklüğündeymiş bu market. Yani baştan sona kadar gidebiliyorsunuz. Sanki 30 metreden fazla ya. Doğru mu yazmışlar acaba? Pardon, 250 metre büyüklüğünde arkadaşlar burası. Bak yine kostümü giymişler, önümde dolaşıyorlar. Şimdi dostlar ben bu kısmı da hallettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çok sıcak. Yani elimden geldiğince her şeyi çekip göstermeye çalışıyorum ama bir yandan da yanıyoruz. Bu yanmak için de bir tane bir abone bir yorum ya. Hani tıklayacağınız böyle klimalı odada oturuyorsunuzdur siz şimdi. Koltukta açmışsınızdır. Ben istatistiklerde görüyorum %70 televizyonda izliyorsunuz. O yüzden rica ediyorum bir tane yorum, bir tane beğeni. Çok görmeyin kardeşinize. Şimdi ikinci durağımız buranın en büyük şehirlerinden bir tanesi Shinjuku. Neyi göreceğiz? Godzilla'nın kafasını göreceğiz. 3D kedi göreceğiz. İnanılmaz bir şehir meydanı göreceğiz. Hazırlanın koltuklarınızda. Bir tane yanınıza bir soğuk bir içecek alın. Benim yerime de serinleyin. Teşekkürler. Şimdi Japonya'da özgüleşmiş, sonradan başka kültürlere de geçmiş olan matcha çayını denemeye geldim arkadaşlar. Şuradan sıra devam ediyor. Ben şuradan girmiştim ama sıcak diye. Göre de çok sıcak, yandık burada. Buradan matcha çayı, matcha dondurması, her şeyi alabilirsiniz. Bak dondurma yiyorlar kızlar. Yulaf sütlü bir tane matcha içeceğim. Bakalım nasıl tadı. Bizde tadı kına gibiydi. Çoğu insan sevmez tadını. Buradaki daha güzel diyordu Egemen kanalında. Biz de görelim. Hem bir serinlemiş olayım. Tren istasyonuna yürürken suyum çıktı. Bak burada çeşit var. 9.50'ye aldım ben. Yulaf sütü yoktu, o yüzden suyla yapıyorlarmış burada. Şöyle bir şey verdi. 23 numara. Ötecek. Ötünce alacağım. Bakacağım, merak ettim tadını. Nedir yani? Az önce denedim de. Kaç para verdin lan buna? 5.54 euro vermişim arkadaşlar. Bunu niye içersiniz ya? Çok kötü tadı var ya, bak yemin ediyorum çok kötü. Ama matcha çok yararlı bir şeymiş arkadaşlar. Ne gibi yararları var? Hemen gelin bakalım. Hemen bak size okuyorum şimdi, hazır mısınız? Şimdi matcha'yı niye içiyoruz? Sayıyorum. 1. Enerji ve konsantrasyonu arttırıyor. Doğru. Güçlü antioksidan kaynağı. Metabolizmayı hızlandırır, lazım. Kalp sağlığını korur. Detoks etkisi verir ve bağışıklığı güçlendirir. Dikkat edilmesi gerekenler: günde 1-2 çay bardağından kaşığından fazlası önerilmez. Yüksek kafein ve alüminyum birikimi riski varmış. Hamileler ve emzirenler tüketmeden önce doktora danışmalı. Kaliteli matcha tercih edilmeli. Biz yerinde içiyoruz. Bizzat baya buranın şeyi. Ama tadı gerçekten, yani olmasa olur. Tadı olur ya. İşte o bu. Zorla içiyorum şu an. Neyse, bağışıklığı güçlendirsin, metabolizmayı arttırsın. Şöyle bir alan da var. İsterseniz burada fotoğraf da çekelim. Bunlar da ikisi çok tatlı. So what's your name? Koktor. Koktor. Like this. Dıp. Cıp. Çok iyi. Ha. Cıp.
What about surname? ずちゃん。 Dıça. Dıça. ずちゃん。 Dıça. You? 黒糖。 Kokto? 黒糖。 Kokto. Surname? それ。 Like second name. なんていうの。 My name is Sezer, but my surname is Yılmaz. Sezer Yılmaz. なんていうんだろう。ノットリアルね。Not the real. リアル。SNS ね。 Surname, yeah. なんていうの。わかんないな。 It's a like traditional costume of Japan. 着物。 Kimono. Çok iyi kızlar, çok. How old are you? How old are you? 1万って何？ Like, mine is 3. 9。Na- 00000。 900. Oğlum nasıl 9000 yaptın, dur. What is that? ジャパニーズ円で Ha, this one. Money. Ha. No, age, your age, my age is 33. 年齢 Ne? Ulan anlaşamadık. Bu kadar İngilizce bilinmez mi ya? İlkokulda öğrendik. やばい Ha, si. 22. 4. Nice. Very nice to meet you. Nice to meet you. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bu reaksiyonu görmek istiyorum. Kanalı verince. これで打てる Ah, あ YouTube. YouTube This one. すごいInstagram. Ha, インスタグラム超 klavyesi bile çok farklı.そこ Tamam, yeni takipçilerimiz var. Böyle abi, burada iletişim böyle, her şeyi gülerler. This is Turkish. Türkiye. Turkey. I'm coming from Turkey. Turkey. どこだどこだどこトルコ Turko. Ya Turko. Turko. なんでこだトルコアイス Turko. アイス Ice. トルコって英語じゃないの Turko Ice. Döner mi diyorlar? O da bitsin diye uğraşıyorum ama bitmiyor. Ha, Turk Ice Cream. Bak. アイスクリーム Abi bak, Maraş dondurmasının ününe bak ya. Turk Ice ト Cream. ルコアイスのイメージ Turko Ice. これすごい欲しいわかる欲しいこれ欲しい Do you wanna say something? ゆっくりもうもう一回ゆっくりゆっくり海外交流すぎる Arigatou gozaimasu. ありがとうございます Hadi bakalım, yeter. Bak, Japonya'da garip bir kural var. Su 62 tuttu. 65 verdim. Dedim ki 3 kalsın ya. 3 kalsın dedim. Yok dedi. Olmaz. Asla dedi. Niye dedim? Kural böyle dedi. Dedim tip yok mu sizde? Yok dedi. Tip hatta saygısızlık olarak geçiyor Japonlarda. La böyle bir bilgi mi var ya? Allah'ım yarabbim. Para veriyorum. Hem emeğimi veriyorum hem azar işliyorum. Ama su güzel. En ucuz su ama lezzetli bir su. Anlamadım niye öyle. Ucuz olduğu için herhalde. Şimdi yeni kartım olduğu için özgüvenim tavan. Bam basabiliyorum her şeye. Bak şimdi. Çok iyi ya. İçinde 1290 var mesela. Binince bam. Şimdi Shinjuku'ya gidiyoruz. Öğrendim ben buraya. Geçmiş olsun Japonya'ya. Burada indim. Direkt karşıda kırmızı metro vardı Shinjuku için. Direkt binebildim arkadaşlar. Şuna bak, kimse kitap okumuyor, yalan. Herkes telefonla oynuyor. Sosyal gibi herkes. Kimse sohbet de etmiyor. Ses de çıkmıyor. Ya uyuyorlar ya ellerine telefon. Vallahi bizim ülkede kitap okuyan sayısı daha fazla Japonya'ya göre. Bak, yemin ediyorum size. İspatlayamam ama yemin de ediyorum ama bilmiyorum. Bunda dışarıyı gösteren bir trene bindik ya. Hep içerideydik. Shinjuku Sanchome'ye geldim ama herkesi takip edince çıkışı kaçırdım galiba. Çıkış yok. Babacım, adamları takip edin, başka trene binmek içinmiş onların geldiği yön ya. Bak, yemin ediyorum hiçbir şey bilmeden sakın buraya gelmeyin, yok olursunuz burada. Bak. La. Kam. Benim çıkışım buradanmış.
Bunu buradan okutuyorum. Bu kapalı. Okutayım bakayım. Gitti buradan. 1038 kaldı. Hadi çıkalım artık. Bak burada yazıyor. Toei Shinjuku Line'a gidiyor. Fukutashi Line'a gidiyor. Merhaba. Nasılsınız? Ben de tam YouTube'a çekiyordum. İyiyim ben de. Sezer Yılmaz. Merhabalar. Takip ediyoruz Çok sizi. teşekkür. Sizlerin isim ne? Süheyla benim. Süheyla Hanım. Çok memnun oldum. Çok karışık değil mi ya? memnun Müthiş oldum. değil mi? Karışık. Oradan oraya, oradan Karışık oraya. Şimdi bizde. Shinjuku'ya gidiyorsunuz galiba. Evet. Ben de oraya gidiyorum. Yürüyelim o zaman. Yürüyelim. Aynen. Nasıl gidiyor Japonya? İyi gidiyor. Karışık biraz ama Yorulduk güzel. biraz. Evet, yorucu bir yer. Biz Avrupa rüyasıyla geziyoruz. Aa, siz turla geldiniz. geldik ha. Buradan nereye? Kyoto'ya falan mı geçeceksiniz? Buradan Kyoto'ya, Sonra pardon Osaka'ya. Osaka'ya geçeceksin. Trenle Osaka'ya. Ne Sonra zaman? Kyoto. Yani. Ben de yarın geçeceğim oraya. Osaka'ya aynen. 6 gün falan kalacağım ben orada. Karşılaşırız belki. Muhtemelen aynen yine öyle olur. Kaç günlük sürüyor turunuz? Nereye? Bence buradandır ya. Aynen. Kaç gün sürüyor turunuz? 12 gündü toplam tabii. 12 gün. Ben sizi ne zaman gördüm? Ne zaman? Hikayenizi mi, paylaşımınızı görmüştüm. Allah Allah, Japonya'da mı acaba dedim. Evet, buradayım. Bir de üstüne Daha denk önceki geldik. çekimim miydi acaba dedim. Yok, YouTube'dan çok geriden geliyorum ama Instagram hep günlük geliyor. Nereye gideceksiniz şimdi? Godzilla'nın oraya falan mı? Şimdi müşterinin oraya gitmeye Ha, Üçteyn'in oraya, kedinin oraya. çalışıyoruz, kedinin oraya. Ben de oraya gideceğim. Hadi gidelim. Şimdi karşıya geçeceğiz. Karşıya geçip şurada kedi var 3D olarak. Onu izleyeceğiz. Buranın en ünlü olaylarından bir tanesi. Şu anda Shinjuku'dayız. Shinjuku'ya da gelin. Ekleyeyim oraya. Dünkü videoda bir soru sormuştum. Demiştim ki Japonya deyince aklınıza ne geliyor? Yorumlara yazdıysanız o yorumları okuyacağım. Ama bugün size farklı bir yönden bakmayı da söyleyeceğim, göstereceğim. Japonya deyince aklımıza Godzilla da geliyor. Şimdi burada Godzilla'nın kafası var. Onu ziyaret etmeye gidiyoruz. Şu an Shinjuku'dayız. Bu ışıklar şu üst taraftaki kediden düz yürüdüğünüzde şu yolda direkt o Godzilla'nın orayı görebileceğiz. Şimdi kedi kardeşim bize ışığı yakmasını bekliyoruz. Orada oynuyor kendi başına. Bak 3D'ye dönüyor şu an. Evet, ona kapı kapandığına göre biz insanoğlu geçebilir. Acaba insanoğlu olmasaydı kediler daha mı mutlu olurdu? Hadi bakalım, yeni bir soru. İnsanoğlu olmasa hayvanlar şu anda daha huzurlu şekilde yaşar mıydı? Yaşardı tabii. Her yeri kentlere çevirdik. Şurada çok güzel bir tane restoran var. Bir tane yabancı YouTuber'da izlemiştim. Bu köşeyi gösteriyordu galiba. Bayağı da güzelmiş burası. Şimdi buradan devam ediyoruz Godzilla'yı görmek için. Şimdi dostlar, Japonya inanılmaz bir deprem tarihine sahip. Az önce anlatacaktım, yarım kalmıştı. Yılda 1500'den fazla deprem oluyor. Yani bu adamlar günde 4 tane depremle uyanabiliyor. Ama hissediliyor mu? Çoğu hissedilmiyor. Öyle bir sistem geliştirmişler ki, çünkü geçmiş tarihlerde 1923'te Kanto depremi oluyor. Tokyo ve Yokohama'da 140 bin kişi ölüyor. Yani neredeyse Tokyo, neredeyse değil Tokyo yok oluyor 1923'te. Daha sonra 1995 yılında Kobe depremi oluyor. Yaklaşık 6500 kişi orada da vefat ediyor. Ekonomik olarak bayağı bir geriye düşüyorlar. Şehir de yeniden inşa ediliyor. Gelelim en büyüğüne. En büyüğüne ve şu anda bayağı büyük bir yoldan geçiyoruz. En büyüğünü anlatırken büyük bir yoldan geçmek de iyi oldu. Bayağı büyük yoldan geçtik ha. Ana cadde burasıymış esas ya. Işıklı ışıklı. En büyüğü 2011 yılında Tohoku depremi ve tsunamisi. 9 büyüklüğünde bir deprem oluyor. İnanabiliyor musunuz? Şu an İstanbul'da 9 büyüklüğünde bir deprem olsa, Allah korusun, neler olurdu? Ama bu adamlarda sadece 9.000 kişi ölüyor. Çünkü ders almayı iyi bilen bir toplum. 1923-1955'te olanlardan sonra diyor ki toplum, kardeş bak durun, biz deprem hattındayız. Biz direkt depremin üstünde olan bir ülkeyiz diyorlar. O yüzden eğitici davranıp doğru mimariyle devam edip 2011'de ders aldıkları için 40 metreye uzanan dalgalar gelmesine rağmen 9.000 insan ölüyor. Şaka gibi değil mi? 9 deprem, tsunamiler falan, inanılmaz. Burada aslında şey oluşuyor insanlarda. Arkadaşlar, bireysellik güzel şey ama bireyselliği topluma dayatmamız gerekiyor. Ve o bireyselliğin içinden toplum bilincini oluşturuyorlar. Her kim ne çalışıyorsa kendisi için değil toplum için çalışıyor Japonya'da. Japonya bu yüzden başarabiliyor. Japonya bunları başarırken biz ne zaman başaracağız? Hayırlısı. Şimdi bak,
O 3 tane aklımıza gelecek şeylerden biri Godzilla. Godzilla'nın kafası. Bunun üstüne çıkabiliyorsunuz bu AVM'ye. Ama ben çıkmak istemiyorum. Ben şehri keşfetmek istiyorum. Oralara çıkıp zaman harcamak istemiyorum. Çünkü şehir bayağı hareketli, bayağı güzel. Biraz da tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Tarihler 9 Ağustos 1945. Amerika, Japonya'ya 2 defa atom bombası gönderiyor. Önce Hiroşima'ya. Hiroşima'ya gönderdiğinde tam 140 bin insan ölüyor. 140 bin insan. Yani 140 bin ne demek ya? Daha sonra 9 Ağustos'taki Nagasaki'ye attıkları atom bombası. Tam 70 bin insan ölüyor. Toplamda 210 bin kişinin yok olduğu savaştan sonra Japonya artık teslim olmaya karar veriyor. Zaten Japonya diye bir şey kalmıyor. 210 bin kişi öldü. Yazıktır. Böyle bir yere geldim. Gençler dans ediyorlar. Tarihten yine buraya geçtik bir anda. Biz nasıl gireceğiz buraya? Bizi de alın. Bunlarda K-pop kültürü var arkadaşlar. Bunların şarkıları falan K-pop diye geçiyor. Şeylerde de var galiba bu. Güney Korelilerde de var. Ya onlardan çıkıyor ya bunlardan çıkıyor. Orada gençler var. Dans ediyorlar. Şarkı söylüyorlar. Konser gibi. Gidelim bir konuşalım. Şimdi konumuz dağılmadan şunu da söyleyeceğim. 1945'te bunlar oluyor. Teslim oluyorlar. 1947'de tekrardan toplanmanın başındalar. Ve anayasaya şunu diyorlar. Savaş bir hak değildir diyorlar. Anayasaya ekliyorlar. Savaş yerine teknoloji, eğitim, sağlık bu alanlarda çalışmalar yapıyor. Çok daha önemli diyorlar. Bak burada insanlar var. Burada fanları var galiba. Menzebo. Bravo. Bunlar full ya. Arigato. Okay. Beni kovdu. Full kızlar gelmiş çocukları izlemeye. Hiç erkek yok burada. Valla. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Buradan Japonya arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Şu anime kıyafetlerini giyiniyorsunuz. Yemin ediyorum seher suyun içinde kalıyorlar ve ter kokuyorlar. Bence çok kötü bir şey ya. Vallahi billahi. Yani ta uzaktan geliyor bir de kokusu. Japonya. Uyan. Sokakta ilk kez sigara içen insanlar görüyorum ya. Normalde yasak ama bu çocuklar niyeyse içiyor. Anlamadığım bir şekilde. Buralarda pis bu arada. Bak sigara izmaritleri de var. Lan oğlum şu asfaltı ne kadar güzel dökmüşler, renkler falan. Öğreneceksin abi. İşi Japon'dan öğreneceksin. Japon işi, bunu yapan kişi. Bilir işi, tak bir işi. Biter iş. Ben eminim buranın akşamı çok güzel olur Shinjuku'nun. O kadar renkli ki burası. Shibuya güzeldi ama Shinjuku da bayağı renkli yani. Ama akşam ben Çinli arkadaşımla buluşacağım. Japonya'da yaşayan Sergen'in arkadaşıydı. Onunla buluşacağız. Yemek yiyeceğiz onunla. Belki benim o dediğim gibi Malta'daki arkadaşım da gelecek. Biraz yerel bir şey yapacağız. Onlarla buluşup sohbet etmek istiyorum. Videonun içine koymak istiyorum onları. Sonra belki onlarla Shinjuku'ya geliriz akşam. Bakalım. Bugün ama güzel yemek yiyelim ya. Dün videoya takıldık. 7-Eleven'da yedik ya. Nereye geldik? Golden Gai'ye geldik. Shinjuku bölgesinde. 1950'lerde önceleri fuhuş bölgesi olarak adlandırılan yer. Fuhuş yasaklandıktan sonra normal barlara ve yeraltı kültürünü böyle simgeliyor burası. Yan yana 200'den fazla mini bar bulunuyor arkadaşlar. Geceleri burası çok hareketli. İçeride zaten 2-3 kişilik yer anca var. İnsanlar oturur. 2 tane yeter zaten öyle söyleyeyim size. Baksanıza şunların küçüklüğüne. Belki akşam buraya tekrardan geliriz. İçeride farklı kültürlerden şarkılar, müzikler falan çalıyor. 6 tane farklı sokaktan oluşuyor böyle dar. Mesela 1, 2 gidelim. Buralara akşam gelmek lazım ama ya. Burası çok enteresan. Mesela şu anda Japonya'da 50 yıl geriye gittik. Eski Japonya'yı anımsatıyor burası. Hep bizim o filmlerde izlediğimiz sokaklar falan var ya. Onlara benziyor. Daracık zaten. Pis kokmuyor. Böyle bar mesela 3 kişi. Ulan arkadaş ne garip yerler ya. Mesela sadece cash diyor. Bazı yerlerde sadece cash. Hi brother. How many people can come here? 16. Perfect. Later brother. Later. Tonight I will come maybe. Thank you. Gördünüz mü? 16 kişiye kadar alıyor. Ayakta oturan işte 4-5 kişilik oturacak yer var. 9-10 kişi ayakta olacak. Yani güzel ya. Farklı bir kültür. Beğendim. Diğer sokaklar da aynı hemen hemen. Buradan devam ediyor. Burası çıkışı olabilir mi acaba? Yok burada da var aynısından. Aynen. Şurada bak anime giymiş. Bir tane daha kız var. Ya bunları polyester yapıyorlar. Hepsi ter kokuyor maalesef. O bilgiyi vermek istemezdim ama doğru. Burası akşam çok güzel olur. Ben burayı yapabilirsem sizler için bir gece hayatı videosu da yapacağım. Bakalım.
Şimdi başarı, eğitim vesaire diyoruz ama en büyük bence başarıları da markalar yaratmak. Sayayım isterseniz. Sony, PlayStation, Nintendo, Panasonic, ondan sonracığıma Canon. Yani tüm şu anda saydığım şeyler aslında bizim günlük hayatımızda kullandıklarımız. Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Toshiba. Sayayım mı daha? Yani say bitmez. Bunların hatta kadınların kullandığı Shibido mu nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Onlar komple yani hani bizim şu anda günlük hayatta ne varsa markalaşmayı sağlayan ülke Japonya. Bir Toshiba'dan emin değilim ama o da sanki Japonya'ydı. Bilemedim. Yanlışsa yorumlara yazın arkadaşlar. Daha da bildiğiniz markalar varsa söyleyin lütfen. Dedim işi size bırakmayın, ben bakayım dedim. Bak Sega var, Konami var, Nikon var, Hitachi var, Fujitsu var, Sharp var. Televizyon markası. Subaru var, Mazda var, Nissan var, Mitsubishi Motors var. Helal olsun Allah. Yani bir ülke sıfırdan nasıl inşa edilir, nasıl markalar yapılır ve bunu 1945'ten sonra yapıyorlar. 1950'den sonra hatta tam diyeyim. Tam 75 senede böyle çığır açan markalar oluşturuyorlar. Helal olsun. Şu an iş çıkış saati muhtemelen inanılmaz zorlandım bulurken yani. Belki de 15 dakikaları buralarda dolaşıyorum biliyor musunuz? Şurayı bulabilmek için 7-8. Şu Online diye geçiyor. İnşallah doğru yere gidiyorumdur ya. Ochomichu. Doğru. Tamamen olay şu ya. Şurada şu Online Tokyo yazıyor ya. O. Altındaki yazıyı bulman lazım. Birazdan kalkacak inşallah. 8'den bineceğiz. Şu Online for Yatsu, Ochanomizu, Tokyo. Biz Ochanomizu'ya gideceğiz zaten. Kafamız rahat. Bulduk sonunda ya. Çok zordu. Tren bu. Bayağı da dolu. Bakalım. Buralar boş en arkalar. Dostlarım bugün sabah geleceğim yerde burasıydı aslında. Çok sıcak diye gelememiştim. Hijiri durağı diye geçiyor. 3 tane aynı anda metro geçecek. Bir aşağıdan, 2 sağdakinden, 3 de yukarıdan geçecek ama ne zaman? Bekleyeceğiz. Ya var ya birer dakikayla hepsi geçiyor. Bak geliyor. Hadi oğlum şuradan da bir tane gelsin. Hadi. Aha geldi valla. Üçü de geldi. Vallahi yakaladım. Orayı görmek için buradan çıktık. Ochanomizu'dan karşıya geçtik. Buradan izledik arkadaşlar. Üçünün aynı anda gelişini buradan gördüm. Belki şimdi daha gelir şuradan da gelmedi. Şimdi eve doğru gidiyorum. Biraz dinleneceğim. Saat 7'de Zeppelin'le buluşacağız. Yanımda Zeppelin var. Zeppelin nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sağ olasın. Zamanında yıllar önce Sergen Amerika'ya gittiğinde 2010? Yeah, 2015. 15. Yeah. 2015. 10 years ago. Wow, 10 years ago they were together in America. Yeah. And then you came also Turkey. Yes, I also visited Turkey in 2017, and we had like a 1 week stay in Turkey with Sergen. How was the experience? Amazing. It was amazing. I love Turkish food. What was the favorite one? Lamb meat. I can barely find it here in Japan. So, I love it so hard much. to find, yeah? Yes. How is food in Japan? You eat always Chinese food here? Yes, most of the time I eat the Chinese food, and sometimes I also like to eat the Japanese ramen from Kyushu. You know the Kyushu. Kyushu is the... Kyushu is a location the of location. a specific place in Japan, and they use very slim noodles and put inside the, what do I say, like pickles. Pickles. Not pickles. Not pickles. I can't explain it, but I really do like it. You really like it? You know Ichiran Ramen? What? Ichiran Ramen. No. One of the most famous ramen place. What they put inside? This is the place? Here. Here. 6th floor is the place where 6th floor. Abi Japon değil, Chinese yemeğine gidiyoruz bugün. It's a Chinese restaurant, mainly cook fish. Fish. One of the meat you can eat here. Only fish I can eat. I take here for you. Tell me Turkish things. Eyvallah Sergen abi. Eyvallah Sergen abi. Sezer? Sezer. Sezer. Eyvallah Sezer. I Bravo. still don't know what this means. Eyvallah is like a Thank you. kinda. Teşekkürler. Teşekkürler is thank you. Eyvallah is like when we say something. Abi eyvallah nasıl açıklayayım ya? I don't know how can I explain eyvallah. Eyvallah. When we say like a okay, but different style like eyvallah. Eyvallah. Do you want some vegetables? Yeah, vegetable could be. This one? I don't know. It's up to you. I'm the you're the local. I'm
kinda foreigner. So you can I order. try everything? Yeah, you can. Abi Çin restoranına geldik. Burada balıklar var. Acı soslu falan böyle. Büyük ihtimal yüreğimize kadar yanacağız. Çünkü bu Çinliler çok acı yemeyi seviyor. Ama deneyeceğiz. Erkekliğimize namet yok. Rice could be. Good for pictures. If you want to take a video, this one is it. Okay. One vegetable, one rice, maybe fish. Yiyeceğiz. Fiyatlar da 4850 yen. İşte pilavlar 980 yen. Bilmem ne. Balığı zaten paylaşıyorsun. Toplamda 6-7 bin yen civarında falan tutacak. Bu arada ben yarın Kyoto'ya geçiyorum arkadaşlar. Kyoto videolarıyla devam edeceğiz. Az önce bilet aldım. 75 euro ödedim biletime. Hızlı trenle gideceğiz. 2-3 saat sürüyor Kyoto. Bakayım tam ne kadar ödemişiz. Aynen 77 euro ödemişiz. Can you eat shrimp? Yeah, I like shrimp. Şöyle bir yemek geldi. İçinde balık var, yağlar var. Ondan sonra acı biber var. Şurada bir saat var, gördünüz mü? O saat aşağıya gittiği anda buradaki tüm acı biberleri falan alacaklarmış. Şöyle bir de stick eggplant ya. Perfect. I think it will taste good. Let's see. I'm gonna try all of them. Before eat, I need to get video for Instagram also. There's another fried rice, and they will light fire on it. Ah. It's perfect for video. So we need to wait. Yes, you can. Okay. Hello guys. Abi çok garip bir yemek yalnız ha. There's some vegetable under it. Must smell good. I really like this kind of pepper. So you eat this pepper? I don't eat it, but I use it. It will make the dish taste more good. Tastes better. Like getting more tasty, yeah? Yes. Yeah, we use also spicy in Turkey. Have you tried this before? No, it's my first time. Is it first time? No. I don't eat it. It's just like a seasoning. Seasoning, For yeah, I the get you. flavor. Sadece tat vermek için kullanılıyor dedi o biber. Evet, bence de öyle. Şunlar fish. This is fish, yeah? Yes. What kind of fish this? Do you know the name? It's called Lulu. Let me check. Oğlum bir Çinliler full yağ yiyormuş ya. Baksanıza şuna yağa. Ondan Japonlar 84 yıl yaşıyor, bunlar yaşayamıyor galiba. Şu da bizim patlıcan. Bir tane de şimdi şey gel. Sea bass. This is sea bass. There's a lot of. Ha sea bass. Sea bass alıyoruz. Yeah, of course. Çupra lan. Çupra ya da levrek sea bass. Sea bram mıydı çupra? Hangisiydi? İkisinden biri, merak ediyorum şimdi, şu şey de geldi. So, I have a question. There are lots of Chinese people here Yes. to work here. In Tokyo, especially in some place where there's a lot of Chinese restaurants, like Ikebukuro, Nishikawaguchi. These are the places there's a lot of Chinese. So why they come here? Why did you come here? Because of the better options? When I was in the university, I first came here because I like a Japanese artist. Should I say artist? Like a dancing group. I really like it. Yes. Bak şimdi alıyor teyzem böyle. Now she will take out all of the peppers for you to eat. Sadece balıklar kalacakmış. Biz çekemedik. Önce sebzeyle pişirmişler suyu. Daha sonra yağ eklemişler. Dedim hepsi yağ mı? Yok dedi, böyle. Pilavı bekleyeceğiz. Abi ne yapıyorsun? Yaptın mı ortalığı? Allah'ım. Şöyle Çin restoranına geldik şu anda. Japonya'da da Çin yemeği yemezsin ama Zeppelin buralı. Zeppelin teşekkürler. Teşekkürler. Sergen'in arkadaşıydı. Efendim nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Eyvallah. Eyvallah Sezer. Lobby. Sezer abi. Aferin. Afiyet olsun arkadaşlar. Tamamız. So let's eat. Let's eat like a Viking. So how do you eat? Show me. Very soft. So we need to get the fish here. Oğlum bu nasıl balık lan? It's a bit spicy. It's spicy? A bit. It's delicious. Dediğim gibi her şeyi yiyebilirim ya. Hiç fark etmiyor. I can eat everything. Doesn't matter which country. You usually eat a lot. Yeah, before. O da çok güzel. Böyle bir garip de ağızda tat bırakıyor ya. Some of taste a bit weird. Afiyet olsun arkadaşlar bize. Potato. Besides potato. Kumpir. Kumpir? Kumpir. Like there's a big Yes, they put cheese, corns, everything Russian in. salad. I really love it. I didn't see any store selling that here in Japan. Because they don't get used, you know. Maybe that's why if they try, it's
it's not gonna work. But Asian people eat potato as well. So you can open kumpir salon. Yes, you can open a potato store here. Yeah. Arkadaşlar iş fikri geldi. There is a new investment business. She's eating easily, but for me it was so hard. Yemin ediyorum yüreğim yanmadı. Yani değişik ağzımda böyle bir şeyler oluştu. Yiyemiyorum kaldım öyle. Ama bu patlıcanla şey çok güzeldi vallahi pilav. Çok beğendim. Ama balık çok zorladı beni ya. Hala ağzımın şuralarında bir şeyler var yani. But she's eating like a monster here. I can eat everything with chopstick. How to eat fried rice with chopstick. Even you eat pizza with the chopsticks, huh? Out of 10, the point of the food. This one 8, this one 6 or 7 because it's just for the fire. Taste is just so-so. This one, okay, I'll give it 8. For me, the fish is 6 or 7. Because it's too spicy for It's I also like there is something different. The rice is for me 9. It was very delicious. This one is 9 as also. I really like the eggplants. This one is like a dessert. Like kinda yeah. Aynen tatlı böyle patlıcan da güzeldi ama. Öyle Çin restoranında denemiş olduk. Hani gerçek lokal Çin yemeği yemiş oldum ilk kez. Daha önceki yediklerim bu kadar değildi, farklıydı. Tatlı geldi. Pink fin diye. Abi bunu karıştırmamız lazımmış. Şeker. Üstünde kurumuş üzüm, fıstık ve dragon meyvesi var. Jel böyle. It will make you feel relieved after the spicy food. Acıdan sonra iyi geliyormuş. Wow, fıstıklı yiyelim. No, not only the peanut. Not only the peanut. With the jelly. Allah! Oğlum deli sanatımı yiyorum ya. Who is it? Perfect. What's that reaction? Kurban olayım baklavana, kurban olayım künefene, kurban olayım sütlaçına ya. Did you try Turkish dessert? Yes, I really like the, I don't know what it's called. Baklava, pistachio. Pistachio, yes. Pistachio, baklava. Baklava. Baklava, yes, I think it's the name. Also I künefe. really like it, but it's so sweet. But I went to a Turkish restaurant. They serve it with ice cream, and it's perfect. Perfect, yeah. Yes. This one or It's is like It's this? not like this. I went to his restaurant and they serve the dessert with ice cream. You eat in Nusret? Yes, Which is better, Chinese dessert or Turkish dessert? Chinese. Because we have so many. She's liar. She's liar. Because we have so many options. We have million options. Really? You have to try. Trust me. Kurban olduklarım bunu nasıl yiyorsunuz ya? Bak para ver yine yemem normalde. Ama arkadaş hatırına yiyoruz işte. Arkadaşlar şimdi ayrılıyoruz. Very nice to meet you. Nice to meet you too. 2 times. In Turkey we do 2 times. Right. Say hi to the audience. I will. Bizim burası anladığım kadarıyla hep böyle içeride pavyonların olduğu, dans edilen, işte spaların olduğu yerlerden böyle yerler var. Bizim evin burası böyle, Akiba tarafı. Enteresan ya. Yani nerede çöplük şey var ben onun konaklamasının orayı seçmişim. Diğer yerlerde hiç bu kadar göremedim ya. Burada anime falan da var işte o kızların giyinip dans ettikleri falan. Enteresan. Ama hiç yani iyi durmuyor. Hiç hijyenik durmuyor. Bilmiyorum nasıl ama ben hiç beğenmedim ya arkadaşlar. Yapmayın yani. Hani buraya gelirseniz böyle zihninizde biraz daha kültürel faaliyetler olsun. Bu tarz şeyler için gelmeyin bence ya. Burada erkek arkadaşlar izliyordur. Tabii herkesin kendi düşüncesi, hayatı ama ya ben zaten o şeyde zayıflık buluyorum ya. Hani bir yere parayla girme, bir yeri parayla yapma olayları, işte bir şeylere parayla ulaşma olayları bana çok zayıflık geliyor. Şunu diyorum kendi kendime. Ulan demek ki ben yeterince sosyal bir insan değilim. Yeterince birilerinin ilgisini çekemiyorum. Görsel anlamı da geçtim. Zihinsel anlamda yeterince birileri benim zekamı ilgi çekici bulmuyor. Ben zayıf bir halkayım diye düşünürüm. Ondan sonra ister istemez bunu zaten yapmazsın. O yüzden lütfen
lütfen sosyalliğinizi arttırın, ilgi çekiciliği arttırın. Zaten o kısımlara ulaşabileceksiniz. İnanın bana. O güç kudret var. Var. İnanın bana. Ben bir 7-Eleven'a gideyim. Son kez. Bakın o anime kızlarının olduğu binada burası. Buraya çağırırlar böyle kapıdan sizi. Yukarıda işte show mov yaparlar. Dediğim gibi öyle sexual bir şeyleri yok bunların. Şov amaçlıdır. Ya genelde sosyalleşeme. Hi, how are you? Benim otel de burada. Benim otel her şeyin merkezinde ya. Restorana bakın küçücük. Şey yok ya. Ben anladım bunların sistemini. Bu adamlar diyor ki yemeğini yiyecekse bile çok zaman kaybetmesin. Öyle keyfe keder yaşamasın. Sossuz, sade bir hayat yaşasınlar. Ekstraya gerek yok diyor. Buradaki insanların hayat anlayışı bu. Şimdi odaya girelim. Bizim otelin dış görünüş. Evet dostlar, odaya geldik. Biraz dağınız. Hani bir erkeğin odası böyle olmalı bence ya. Çok da abartmadan. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Yarın itibariyle 6 gecelik Kyoto konaklaması tuttum. Bu süreçte Osaka, Naru, işte Kobe gibi şehirleri de gezeceğiz. Belki başka köylere de giderim. O yüzden bir beğeniye, bir yorum kısmına da bir şeyler yazarsanız çok çok sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümde ya çarşamba ya da pazar sizlerleyiz. Öpüyorum sizleri. Japonya 3. serimiz bitmiştir. Görüşmek dileğiyle.